Hepimiz hayatımızın direksiyonunda olduğumuzu, kararlarımızı tamamen özgür irademizle, mantığımızla aldığımızı düşünmeyi severiz. Ama Carl Jung eğer bugün burada olsaydı, muhtemelen bize gülümser ve şöyle derdi. Sen geminin güvertesinde olabilirsin ama gemiyi yürüten akıntılar suyun çok derinlerinde. Bilinç ve bilinç dışı. Bu iki kavramı neredeyse her yerde sıkça duyarız. Fakat Jung'a göre bu ikisi biri diğerini bastırdığında ya da yaraladığında asla bir bütün oluşturamazlar. Çoğumuz hayatımızı bilinç dışını bir düşman gibi görerek, onu susturmaya çalışarak geçiriyoruz. Oysa Jung'un da dediği gibi eğer bir mücadele olmak zorundaysa bu en azından her iki tarafın da eşit haklara sahip olduğu adil bir dövüş olmalı. Çünkü her iki tarafta yaşamın ta kendisidir. Ben Mustafa Çay. Bugün iyi biri olmakla bütün biri olmak arasındaki o ince çizgiyi konuşacağız. Size Jung'un bireyleşme dediği, insanın kendi içindeki iç savaşı bitirip tam ve bütün bir insan olma yolculuğundan bahsedeceğim. Fakat bu karmaşık süreci anlamak için önce zihnimizin haritasını yeniden çizmemiz ve oyuncuları tanımamız gerekiyor. Zihnimizi devasa modern bir gökdelen gibi hayal edelim. Bu gökdelenin en tepesinde kral dairesinde oturan şık giyimli bir yönetici var. İşte bu egodur. Ego bilincin merkezidir ama asla tüm binanın sahibi değildir. Ego yıllar içinde biriktirdiğimiz deneyimlerle kendimize anlattığımız bir hikayedir. Çocukken ben demeye başladığımızda yazdığımız bir otobiyografidir aslında. Yönetici koltuğunda oturur, kararlar aldığını sanır. Ben buyum, şuyum der. Ama o hala binanın sahibine yani self dediğimiz benliğe, o devasa yapıya tabidir. Bu yönetici binadan dışarı çıkarken ya da lobiye inerken özel bir kıyafet giyer. Takınması gereken bir tavır vardır. İşte buna da persona diyoruz. Persona toplumun beklentilerine uymak için taktığımız bir maskedir. Bir iş görüşmesinde, bir aile yemeğinde ya da sosyal medyada giydiğimiz o toplumsal roldür. Örneğin erkek ya da kadın olmak ne demek? Kültürümüz buna belli kriterler koyar. Biz de uyum sağlamak için persona dediğimiz bu maskeyi takarız. Bu dünyanın bizi nasıl algılamasını istediğimize dair kendi kendimize kurduğumuz içsel bir vitrindir. Bir halkla ilişkiler çalışmasıdır aslında. Fakat asıl hikaye asansörle aşağıya doğru inmeye başladığımızda ortaya çıkar. Jung'a göre kişiliğimizin merkezi olan benlik yani self hem o kral dairesini yani bilinci hem de binanın derin temellerini, bilinç dışını kapsayan bir bütünün adıdır. Sorun şu ki bu binanın büyük kısmı yerin altındadır ve bazı odalarına girmek neredeyse imkansızdır. Zemin katın altına indiğimizde önce kişisel bilinç dışı ile karşılaşırız. Burası binanın depo odasıdır. O an kullanmadığınız, unuttuğunuz anılarınız, bastırdığınız utançlarınız burada bu kutuların içinde saklanır. Ama daha da derine, binanın temellerinin oturduğu ana kayaya inerseniz orada kolektif bilinç dışını bulursunuz. Burası sadece size ait değildir. Tüm insanlığın paylaştığı ortak mirastır. Bunu şöyle düşünün. Kurtlar ya da göçmen kuşlar nasıl ki hiçbir eğitim almadan kolektif bir içgüdüyle birlikte hareket etmeyi öğreniyorlarsa, insanlar da aynı şekilde ortak bir ruhsal altyapıya sahiptir. Bu temellerde binanın statiğini sağlayan devasa kolonlar vardır. Jung bunlara arketipler adını verir. Kahraman, hilebaz, bilge adam, ulu ana bunlar rüyalarımızda ve dünyanın hemen her yerindeki mitolojilerde karşımıza çıkan bazı evrensel sembollerdir. Bunlar sabit heykeller değil, bilinç dışının arkaik dilini konuşan enerji formlarıdır. Şimdi en kritik yere, binanın kazan dairesine, o karanlık ve sıcak odaya girelim. Burada kral dairesindeki yöneticinin yani egonun görmek istemediği bu binaya yakışmaz diyerek aşağıya kilitlediği bazı şeyler yaşar. Jung buna gölge adını verir. Gölge bastırdığımız, karanlıkta tutmak istediğimiz, istenmeyen bütün özelliklerimizdir. Kıskançlığımız, öfkemiz, bencilliğimiz, utangaçlığımız. Ama gölge sadece kötülük değildir. Jung der ki, eğer gölge sadece kötü olsaydı işimiz kolaydı. Ama gölge daha çok ilkel, uyumsuz ve biraz da sakardır. Daha da önemlisi gölge yaşam enerjisi barındırır.
insan varoluşunu canlandıracak, ona renk katacak çocuksu ve ilkel nitelikler de oradadır. Ama toplumsal kurallar bunların yukarı çıkmasına asla izin vermez. Siz bu kazan dairesinin kapısını ne kadar sıkı kilitlerseniz içerideki basınç da bir o kadar artar. Jung'un uyarısı nettir bu konuda. Gölge bilinçli yaşamda ne kadar az yer bulursa o kadar siyah ve yoğun hale gelir. Çoğu insan bir gölgesi olduğunun farkında bile değildir. Bu özellikler yüzeye çıktığında bu ben değilim, beni kışkırttılar diyerek suçu dışarıya atar. Gökdelenimizde bir de gizli bir ortaklık yapısı vardır. Jung her erkeğin içinde bilinç dışı bir kadın, anima ve her kadının içinde de bilinç dışı bir erkek yani animus olduğunu söyler. Bu içimizde fiziksel olarak başka biri var demek değildir tabii ki. Bu erkeklerin klasik olarak feminen sayılan özelliklere, yani duygusal derinlik ve sezgilere, kadınların da maskülen sayılan özelliklere, yani atılganlık, mantık, güç gibi ruhsal donanımlarında sahip olduğu anlamına gelir. Genellikle biz bu karşı cinsiyet parçasını bastırırız. Bir erkek ağlamamalıdır, bir kadın çok sert olmamalıdır gibi. Günümüzde sıkça konuşulan toksik maskülenlik aslında sadece erkeklere özgü değildir. Entegre edilmemiş bir animus yüzünden kadın davranışının da bir parçası olabilir. Aynı şekilde daha az konuşulan toksik feminenlik erkek davranışlarında ortaya çıkabilir. Amaç cinsiyetimiz ne olursa olsun bu karşıt parçayı kişiliğimizi güçlendirecek bir müttefik olarak yanımıza almaktır. Peki bu gökdelenleri nasıl yöneteceğiz? Bireyselleşerek tabii ki. Bireyleşme bilinç dışının o karanlık odalarındaki unsurların mümkün olduğunca binanın görünen katlarına yani kişiliğin bütününe entegre edilmesidir. Bu genellikle yaşlandıkça doğal olarak gelişen bir süreçtir. Bu sürecin ilk kuralı şu: ego yani o yönetici binanın tek hakimi olmadığını kabul etmeli. Ben kimim sorusunun cevabının büyük kısmı aslında bu karanlıkta gizlidir. Fakat bilinç dışını tek bir lokmada yutamazsınız. Okyanusu bir bardak suda içemezsiniz. Aynı zamanda onu bastırmak da tehlikelidir. Çünkü bilinç dışı yaşamın ta kendisidir. Eğer onu bastırırsanız bu yaşam enerjisi size karşı döner ve nevroz olarak size saldırır. Yani bilinç dışını tamamen bilinçli hale getirmek imkansızdır. Her zaman girilemeyecek odalar kalacaktır ama en azından kapıları aralık bırakmak zorundayız. Bireyleşme sürecinin en zorlu kısmı gölgenin entegrasyonudur. Bu sadece karanlık yanımızın farkına varmak değil, onu masaya davet etmektir. Evet, ben bazen bencil biri olabiliyorum ve bu da benim bir parçam diyebilmektir. Bu insanı özgürleştirir. Bilinç dışını keşfetmek, hoş olmayan özelliklerimizi yüzeye çıkarmayı gerektirir. Jung bunu şöyle ifade eder: bireyleşme son derece zor bir görevdir. Çözümü bizim karşıt irademizin de bütünün bir parçası olduğunu anlamamızı gerektirir. Başka bir deyişle sizin o beğenmediğiniz karanlık tarafınız en az aydınlık tarafınız kadar değerlidir. O kazan dairesindeki ilkel enerjiye de ihtiyacımız var. Onu yok saymak yerine onunla işbirliği yapmamız gerekir. Bu anlattığımız süreç için tek tip bir reçete yok. Her gökdelenin mimarisi farklıdır. Bilinç dışını kazmak ve oradan çıkanları binaya nasıl yerleştireceğine karar vermek tamamen kişinin kendisine kalmıştır. Bireyleşme doğal bir süreçtir. Belirli bir takvime sığdırılamaz. Kendini gerçekleştirme dediğimiz şey bir hafta sonu semineriyle, bir kitaptan kolayca halledilebilecek bir iş değildir. Bu bir ömür boyu sürebilir ve dürüst olmak gerekirse biz mezara girmeden önce tamamlanamayabilir de. Ama önemli olan varış noktası değil. O asansöre binip aşağıya, yani kendi karanlığınıza inme cesaretini göstermektir. Çünkü Jung'un da dediği gibi bütünlük mükemmellikten çok daha önemlidir. Ve bütün olmak için ışığınız kadar gölgenizi, mantığınız kadar içgüdülerinizi de kucaklamak zorundasınız. Kendine iyi bak cümlesi güzel bir vedalaşma cümlesidir. Ama artık biliyoruz ki bu cümledeki o kendine ifadesi çok fazla şey ifade ediyor. Ben de diyorum ki tüm parçalarınıza iyi bakın. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.